Merhaba kıymetli takipçilerim, Sofra TV'ye hoş geldiniz. Yiyenlerden tam not alan, asla şekerlenmeyen, tam kıvamında nefis bir mürdüm eriği reçeli yapıyoruz. Öncelikle 1,5 kilo mürdüm eriğini uygun bir kaba alalım. Çeşmenin altında bol suyla güzelce yıkayıp suyunu birkaç kez değiştirelim. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Eriklerimizin sap kısımlarını güzelce temizleyip kopartalım. Ardından eriklerimizin suyunu güzelce süzüp hazırlık aşamasına geçelim. Şimdi mürdüm eriklerimizin çekirdeklerini çıkaralım. Ben reçelimin eriklerini bütün olarak kullanarak hazırlamak istedim. Bunun için cam pipetten faydalanıyorum. Pipeti eriğin tam ortasına yerleştirip hafifçe bastırarak ilerlettiğimizde çekirdeği kolayca diğer taraftan çıkarabiliyoruz. Bu yöntem sayesinde eriklerimizin bütünlüğünü de korumuş oluyoruz. Ayrıca çekirdeği çıkarırken eriğin içinde kontrol ederek kurtlanmış ya da bozulmuş olanları da kolaylıkla ayırt edebiliriz. Elinizde cam pipet yoksa çekirdek çıkartma aparatı da kullanabilirsiniz veya erikleri ortadan ikiye bölerek de hazırlayabilirsiniz. Ben bazen bu şekilde eriğimi dörte bölerek de reçel hazırlıyorum. Bu şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. Veya dilerseniz eriğinizi ortadan ikiye bölüp bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin. Eriklerimizin hazırlığını tamamladık. Şimdi şekerleme aşamasına geçelim. Ben 1,5 kilo mürdüm eriği için 1 kilo toz şeker kullanıyorum. Uygun bir tencerenin tabağına şekerimizin yarısını eşit şekilde serpelim. Üzerine bütün olarak hazırladığımız erikleri yerleştirelim. Şöyle eşit şekilde dağıtalım. Kalan şekeri de üzerlerine gelecek şekilde dağıtalım. Böylece şekerin eriklerle dengeli bir şekilde buluşmasını sağlayalım. Tenceremizi ocağımıza alalım. Sonra üzerine bir su bardağı suyumuzu gezdirelim. Şimdi kısık ateşte şekerimiz tamamen eriyene kadar pişirmeye başlıyoruz. Kaşık yardımıyla eriklerimizi ezmeden nazikçe karıştırarak şekerin tabanına yapışmasını önleyelim. Şeker eridikçe eriklerimizin de ısıyla birlikte kendi suyunu bırakacak ve reçelimiz yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Bu aşamada acele etmeden kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirmemiz önemli. Şekerimiz tamamen eridi ve eriklerimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Kaşık yardımıyla eriklerimizi ezmeden nazikçe karıştırarak reçelimizin kontrollü bir şekilde pişmesini sağlıyoruz. Eriklerimizin bütünlüğünü korumak için fazla bastırmadan hafif hareketlerle karıştırmamız yeterli. Bu aşamada üzerinde çok köpük olursa kaşık yardımıyla üzerindeki köpüğü alabilirsiniz. Veya köpük derdi çekmek istemiyorsanız içerisine bir çay kaşığı kadar tereyağı ilave edip köpüğünü en aza indirebilirsiniz. Reçelimizin kıvamını doğru şekilde kontrol edebilmek için bir kase ve bir tatlı tabağını önceden buzdolabında soğutuyorum. Soğuk tabak reçelin kıvamını çok daha net görmemizi sağlayacak. Böylece reçelimizi ocaktan gereğinden fazla pişirmeden ideal kıvama ulaşıp ulaşmadığını kolayca anlayabiliriz. Reçelimizin kıvamını kontrol etmeye başlayabiliriz. Burada size önemli bir püf noktası vermek istiyorum. Reçelin pişme süresi dakikayla sınırlamak doğru olmaz.
Kullandığınız tencerenin yapısı, ocağın ısısı ve eriklerin bıraktığı su miktarı pişme süresini değiştirebilir. Benim reçelim yaklaşık 35 dakika ile 40 dakika içerisinde kıvamını almaya başladı. Reçelimizin kıvamını takip etmek önemli. Kaşığın reçelin içerisine alıp yukarı kaldırıyorum. Eğer reçel kaşıktan hızlı ve ince bir şekilde akıyorsa henüz kıvamını almamış demektir. Ancak sona kalan damlalar ağırlaşarak daha yavaş ve aralıklı şekilde akmaya başladıysa reçelimiz kıvamını almış demektir. Şimdi önceden buzdolabında soğuttuğumuz tabaklarımızı çıkaralım. Soğuk tabak üzerinde yapacağımız son kontrolle reçelimizin kıvamını net bir şekilde anlayabiliriz. Eğer reçel tabağın üzerinde hemen yayılmıyor, şeklini koruyarak ağır ağır ilerliyorsa kıvamımız tamam demektir. Ben sizlere şöyle yakın çekimleri göstermek istiyorum. Şimdi parmağımla reçelin ortasından bir çizgi açıyorum. Açtığım çizgi hemen kapanmıyor ve reçel iki tarafta kalıyorsa işte aradığımız kıvama ulaşmış demektir. Bu küçük test reçelimizi ocakta fazla pişirmeden doğru zamanda alabilmemiz için en önemli püf noktalarından biri. Gerçekten de kıvamı muhteşem oldu. Ben hemen şuna da değinmek istiyorum. Ben reçelimi kısa sürede tüketeceğim için limon suyu veya limon tuzu eklemedim. Daha uzun süre saklamak isterseniz son aşamada yarım limon suyu veya bir çay kaşığı limon tuzu ekleyip 1-2 dakika daha kaynatarak ocaktan alabilirsiniz. Reçelimizin pişirme aşamasını tamamladık. Reçelimizi kavanozlara doldurmadan önce güzelce karıştıralım. Kepçe yardımıyla hem suyundan hem de tane tane mürdüm eriklerinden alarak kavanozlarımıza eşit şekilde paylaştıralım. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Bu ölçülerle toplamda 2 adet 500 gramlık kavanoz ve 1 adet 500 gramlık kavanozun yarısı kadar reçelimiz çıktı. Şimdi sıcak sıcak doldurduğumuz kavanozlarımızın kapaklarını güzelce kapatalım. Reçelimiz artık hazır. Temiz bir bezin üzerine ters çevirerek yerleştirelim. Üzerlerini de güzelce örtüp bir gece bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Ertesi gün kavanozlarımızı tekrar düz çevirerek kapaklarını kontrol edelim. Verdiğim tüm püf noktalarına dikkat ederek hazırlarsanız reçeliniz uzun süre şekerlenmeden lezzetini ve rengini koruyacaktır. Kavanozunuzu açtığınızda ise nefis mürdüm eriği reçeliniz ilk günkü tazeliğiyle sofranızda olacak. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarif ile tanıdıysanız kanalımda bunun gibi pratik, lezzetli birçok tarifim var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalım ve tarifimle ilgili fikir ve düşüncelerinizi, en önemlisi yapıcı eleştirilerinizi yapmayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Deneyecekler afiyet olsun.